Herkese merhaba. Şimdi bu videomda limit anlatacağım. Önemli bir konu. Limitin tanımını vereyim. Detaylı bir şekilde işleyelim. Şimdi limit öncelikle ne demek? Limit yaklaşım demek. Yani analitik düzlemde şöyle anlatayım. Şimdi herhangi bir eğri çizelim. Hatta nokta tanımsız olsun. Yani şurada bir A noktası belirleyelim. Limiti L ile gösteriyorum. Şöyle. Şimdi limit dediğimiz şey şöyle oluyor. Nokta fonksiyonda tanımlı olmak zorunda değil. İçi dolu da olabilir. Yani tanımlı da olabilir, olmayabilir. Limit o noktaya yaklaştığımız zaman, yani A noktasına yaklaştığımız zaman görüntüsüyle ilgileniyoruz. Yani görüntüsü hangi değere yaklaşıyor. Ama aslında biz limitte yakınsadığı noktayı değil de nasıl, yani o noktanın nasıl davrandığı ile ilgileniyoruz. Yani şöyle demek istiyorum. Limitin A noktasının komşuluğunu alıyoruz. Çok küçük bir komşuluğunu. Yani ben A noktasını çıkardığım zaman şu A noktasını bu komşuluktan çıkardığım zaman bunun çevresindeki noktalar y ekseninde şöyle, yine L noktasının da komşuluğunu alalım. L noktasının komşuluğunla eşleşiyorsa, yani komşuluğunda görüntüsü oluşuyorsa ben diyorum ki bu noktanın limiti L'dir diyorum. Yani şunu tekrar edelim. Bu A noktasının grafikte tanımlı olmasına gerek yok. A noktasının biz aslında çevresiyle ilgileniyoruz. A noktasının çevresi bunun yakınsadığı nokta neresi oluyor? Y ekseninde L noktası oluyor. O zaman ben limiti L olarak kabul ediyorum. Şu notu tekrar yazdım buraya. Yani yakınsadığı noktanın nasıl davrandığı ile ilgili değil, çevresinin davranışıyla ilgileniyoruz. Evet, yani L'nin aslında biz çevresiyle ilgileniyoruz ama biz limitini L olarak kabul ediyoruz burada. Şimdi bunu şöyle göstereyim. Hatta örneklerle anlatalım. Yani şöyle. Şimdi limit, bu arada şunu tekrar göstereyim. Şimdi limitte sağ ve soldan yaklaşım olayı var. Sağ dediğim zaman A'dan daha büyük değerleri kapsıyor bu. Sol dediğim zaman da A'nın daha küçük değerleri, yani A'dan daha küçük değerlikteki komşuluktan bahsediyor. Şimdi sağ ve sol yaklaşımları limitte geldiğim zaman, yani şöyle y eksenine geldiğim zaman sağdan ve soldan yaklaştığım zaman aynı L değerine gelmesi gerekiyor. Yani sağ ve sol aynı L değerini göstermesi gerekiyor. O zaman ben bu ifadede A noktasının limiti L'dir diyorum. Şimdi bunu örneklerle anlatalım. Yani çizim şekilleri. Şimdi bu daha akılda kalacak. Daha iyi anlayacaksınız. Şimdi soldan ve sağdan yaklaşım olayı ne demek? Önce onu tekrar edelim. Şimdi soldan 2'nin solu şöyle oluyor. Yani 2 limit şöyle gösteriyoruz. 2 eksi diyoruz. Bu 2'ye soldan yaklaşmak demek. Şimdi soldan yaklaştığım zaman yani aslında şöyle oluyor. Yani aslında ben 5'ten daha küçük değerlerden yaklaşıyorum 5'e. Şimdi benim yaklaştığım değer neyse o zaman benim, şuraya fx diyelim. O zaman diyorum ki 2'ye soldan yaklaştığım zaman fx'imin değeri kaça gidiyor? 5'e gidiyor. Şimdi sağdan yaklaşalım. Sağda 2'nin sağ tarafı burası oluyor. Yani 2'den daha büyük değerler. Yani şöyle. Bakıyorum bunun görüntülerine. Bakın şöyle. Yani 5'ten daha büyük değerlerden yaklaşıyorum. Yani 5'in üst komşuluğu aslında. 5'ten daha büyük bir değerlerden yaklaşıyorum. Geldiğim nokta nedir? 5. Yani bunu şöyle gösteriyoruz. Limit x2'ye sağdan yaklaşınca fx eşittir 5. Şimdi limitimin olması için sağ ve solların birbirine eşit olması gerekiyor. Yani burada diyorum ki, yani sonuç olarak bu iki sayı aynı sayıyı gösterdiği için diyorum ki limit x2 fx eşittir 5. Şöyle yapalım. Yani bu şu demek. Fx'in 2'deki limiti 5 demek. Yani 2'nin üstünde herhangi bir sayı yazılmadığı zaman, artı ve eksi yazılmadığı zaman ben anlıyorum ki limit x2'nin limiti var. Yani sağ ve sol limitleri birbirine eşit ve 5'i gösteriyor anlamına geliyor. Şimdi burada
sağ ve sol limitlerini inceleyelim. Bakalım limit var mı yok mu? Şimdi 2'ye sağdan yaklaşalım. Limit x 2'ye sağdan yaklaşıyorum. Bakın sağ burası. Bakalım şöyle. Bakın grafikte bu sağ değeri yani 6'nın, bakın 6'nın üstü yani 6'ya yaklaşıyorum. O zaman limit x2'ye sağdan yaklaşınca fx'e ne diyeceğiz? 6. Şunu fx olarak yazalım. Şimdi soldan yaklaşıyorum 2'ye. Limit x2'ye sol. Sol da burası oluyor. Yani şöyle. Böyle yaklaştığım zaman yani aslında ben 5'e yaklaşıyorum ama dediğim gibi tanımlı olmak zorunda değil. Yani içi boş olabilir. Ne diyeceğim burada? 5. Eşit çıktı mı? Hayır, eşit çıkmadı. O zaman diyoruz ki 2'de x eşittir 2 noktasında x eşittir 2 noktasında limit yoktur. Neden yoktur? Çünkü sağ ve sol limitleri eşit çıkmadı birbirine. Buraya bakalım. Bu soruda da yine 2'ye sağdan, bakın sağdan şöyle oluyor. Yani limit x2'ye sağdan yaklaşınca fx'im kaçı gösteriyor? 5'i. Soldan yaklaşıyorum. Yine kaçı gösteriyor bakın? 5'i. Peki 2'nin tanım kümesi yani 2'nin görüntüsü 5 mi? Değil. 2'nin görüntüsü 6 ama biz 2'nin görüntüsüyle ilgilenmiyoruz. 2'ye yaklaşan değerle ilgileniyoruz. İkisi de 5 çıktığı için ne diyorum o zaman? 2 noktasının limiti 5'tir. 2 noktasının limiti 5'tir. Yani şöyle yazabilirim. Limit x2'ye giderken fx eşittir 5'tir. Ama bana f2'yi sorarsa yani f2'nin görüntüsü kaça eşit? 6'ya. Görüntü farklı bir noktada eşleşmiş. Hemen şunu göstereyim. Yani burada şunu söylemek istedim. Bu soruyu tekrar yazdım ama f2 burada tanımsız. Şimdi bir önceki soruda f2'nin görüntüsü vardı ama burada görüntüsü yok. Görüntüsünün olmaması yani o noktanın tanımlı olmaması limitin olmadığı anlamına gelmiyor. Yani burada benim ilgilendiğim şey 2'ye sağdan ve soldan yaklaştığım zaman aynı değeri göstermesi. Burada öyle mi? Evet, 2'ye sağdan yaklaşıyorum. 5'e geliyorum. Soldan yaklaşıyorum şöyle. Bakın yine 5'e geliyorum. O zaman diyorum ki limit x 2'ye giderken fx'in cevabı nedir? 5'tir. F2 tanımlı mıdır? Hayır. F2 tanımsız değil. Yani kısacası yakınsanan değer fonksiyonla tanımlı olmak zorunda değil. Bunu not olarak yazdım. Şimdi şunu sayı doğrusu üzerinde anlatacağım. Şimdi normalde biz 2'ye sağdan yaklaşınca aslında çok küçük bir değerden bahsediyoruz. 2.00001 gibi bir şey ama soruları çözerken yani sağ yaklaşımda 2.1 kabul edebilirsiniz. Yani soruları çözerken değer olarak 2.1 alabiliriz. Şimdi bu soruda da şu artı ve eksi olayını nasıl çözüyoruz? Bundan bahsedeyim. Şimdi eksi 3'e soldan yaklaşınca f eksi x. Bakın bunun buna eşit olduğunu göstereceğim size. Şimdi öncelikle şurada ki olayı çözelim. Eksi 3'ün solu burası oluyor. Yani işte eksi 3.1 gibi bir değer verebilirim diye düşünün. Şimdi ben buraya eksi 3.1 diye bir değer verirsem burası artıya dönüşür. Yani f 3.1 olur. Yani sonuç olarak buranın cevabı aslında x 3'e sağdan yaklaşmış olurum. Yani 3.1 3'ün sağı olduğu için. Yani şu ifadenin buna eşit olduğunu kanıtladım burada. Burada ufak ufak değerler vererek gösterebilirsiniz. Tekrar edelim. Eksi 3'ün solu eksi 3.1 gibi bir değer. Verdiğim zaman buraya bu eksi ile de eksi yani artıya dönüşür 3.1 olur. Yani aslında 3'e sağdan yaklaşmış olurum. Yani limit x 2'ye giderken eksi 3'ün solu f eksi x eşittir limit x 3'e sağdan yaklaşınca fx'e eşit olduğunu burada göstermiş oldum. Dediğim gibi ufak ufak değerler vererek yapabilirsiniz. Şimdi limitin özelliklerine geçiyorum. Detaylı bir şekilde göstereceğim tek tek. Şimdi limitin özelliklerinden birincisi her gerçel sayının limiti kendisine eşittir. Yani şimdi c'yi bir reel sayı olarak kabul edelim.
örnek vereyim. Yani limit x 2'ye giderken kaç olsun? 5 olsun diyelim ki. Şimdi bunun cevabının ne olduğunu bulacağız. Şimdi bunu ben şöyle şekilde göstereyim size. Bu fx demektir tabii ki buraya yazdığım 5'leri, yani y eşittir 5 olur. Fx 5. 5'i şöyle çizebilirim. Fx eşittir y eşittir 5 doğrusu. Şimdi bu doğruda x'e ben 2 de seçsem, 3, -1 de seçsem, 5 de hiç fark etmez. Sağa sol yaklaştığım zaman hep görüntüm kaça gidecek? 5'e. Yani sabit sayıların burada görüntüleri limit aldığım zaman, yani daha doğrusu yakınsadığım noktanın değeri limiti kaç olacak? 5 olacak. Yani sabit sayıların limiti yine c olacak. Şimdi ikinci özelliğimiz fx eşittir polinom fonksiyonu ise. Şimdi polinom fonksiyonlarında kesintisiz olduğunu biliyoruz biz polinom fonksiyonlarını çizerken. Mesela ne diyebilirim? İşte fx eşittir. Polinom fonksiyonu ne demekti? X'in kuvvetleri doğal sayı olacaktı. Mesela x kare artı 2x gibi bir değer. Yani bu bir parabol. Rastgele yazdım. Şöyle bir şey olduğunu farz edelim. Yani burada kesikli bir noktam yok benim. Yani tanımsız bir noktam yok. Noktanın limitini bulmak için görüntüsü aslında o noktanın limit değerine eşit oluyor. Yani farz edelim ki ne olsun? Şurası şöyle. Mesela iki noktasının sağdan da soldan da, şu an rastgele bir şey çiziyorum. Sağdan da soldan da yaklaştığım zaman aynı değeri verir. Çünkü görüntü zaten burada görüntüsü tanımlıdır, yani kesintisiz fonksiyonlar olduğu için. O yüzden ne yapıyoruz limiti sorduğu zaman? Direkt fonksiyonla yerine koyuyoruz. Mesela işte limit x 2'ye giderken fx yerine x kare artı 3x olsun diyelim ki. Soru böyle bir soru olsun. Ben x yerine direkt 2 yazacağım. Yani 2'nin karesi artı 3 çarpı 2 olarak cevabımı bulacağım. Diğer özelliğimiz fonksiyon, iki tane fonksiyon tanımlı olduğu zaman A'dan R'ye, reel sayılara, yine aynı şekilde A kümesine, ortak A kümesi tabii ki seçiyorum. Şimdi toplam ve farkın limitini sorarsa bana, yani A noktasındaki herhangi bir limit değerini soruyor ama arada toplama ve çıkarma işlemi var. Bunlar ayrı ayrı fonksiyonlar. Ben bunların parantez limitini sorduğu zaman ayrı ayrı limitlerini alabilirim. Çıkarmada da aynı şekilde ayrı ayrı alabilirsiniz. Hatta bu çarpmada da geçerli. Yani fonksiyonun ayrı ayrı limitleri alınabilir. Örneğin limit x 2'ye giderken işte x kare artı x dedi diyelim ki bana. Fonksiyonu fx'i böyle tanımladı. Gx'i de işte x küp artı 2 olarak tanımladı. Yani siz burada ayrı ayrı limit x 2'ye giderken x kare artı x artı limit x 2'ye giderken x küp artı 2 diye yazabilirsiniz. Yani x yerine 2 yazıp direkt bu şekilde çözebiliriz. Çarpmada da aynı şekilde ayrı ayrı limitlerini alıp çarpabiliriz. Bölmede dikkat etmemiz gereken şey sadece şu, çok önemli. Şimdi bölme işleminde bölüm fonksiyonunun limitini soruyor bana. X'i A'ya gönder diyor. Yani A'nın bu noktadaki limiti. Şimdi burada ayrı ayrı limitlerini alabilirim. Evet, bölme işlemi de yapabilirim ama burada dikkat edeceğim şey, paydaya yazılacak limit değeri sıfırdan farklı olması gerekiyor. Yani şu ifadenin sıfırdan farklı olması gerekiyor ki tanımsız olmasın. Burada dikkat etmemiz gereken kural bu. Şimdi buraya kadar videoyu çekeyim çünkü daha uzun olursa biraz sıkılabiliyorsunuz. Umarım faydalandığınız bir video olmuştur. Devamını da çekeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.